Sevgililer günü yaklaşınca aynı soru yine geliyor. Ne izlesek? Romantik komedi mi? Hayır. Sadece araba filmi mi? Yine hayır. Şimdi bu hafta değişik bir şey yapıp arabanın hikayeyi taşıdığı filmlerle ilgili bir video yapalım dedim. Hem biz tatmin olalım hem de sevdiğimiz. Bu listede direksiyon başında sadece motor sesi yok. Kaçış var, yakınlaşma var, bazen susarak anlaşmak var. Bazı filmlerde araba bir flört aracıdır. Bazılarında kader ortağı. Bazılarında ise birlikte dünyaya karşı durmanın tek yolu. Eğer sevgilinizle yan yana oturup hem arabaya bakıp hem de hikayenin içine girmek istiyorsanız bu liste tam oradan başlıyor. Elimden geldiği kadar iki tarafı da tatmin edecek filmleri bulmaya özen gösterdim. Ama hak verirsiniz ki bu bayağı zor bir işti. Ama sonunda biraz daha bizim tarafımızı ağır basacak ama az da olsa romantizm bulunan bir bonus bölümü var. Hadi başlayalım. Risky Business ilk bakışa tipik bir 80'ler gençlik filmi gibi durur. Ama biraz dikkat edince bunun aslında kontrol duygusunu kaybetmekle ilgili bir hikaye olduğunu fark edersin. Joel'un ebeveynleri evden çıkar çıkmaz başlayan özgürlük hissi kısa süre içinde yerini panik, risk ve geri dönülmez hatalara bırakır. Bu dönüşümde Porsche 928'in rolü küçümsenemez. Araba filmde sadece pahalı bir aksesuar değil, Joel'un sınırları zorlamaya başladığı anların görsel karşılığıdır. 928 dönemine göre fazlasıyla sofistike, hızlı ve fazla büyük bir otomobildir. Tıpkı Joel'un henüz hazır olmadığı bir dünyaya adım atması gibi. Direksiyon başına her geçiş onun biraz daha büyüdüğü ya da büyüdüğünü sandığı anlardan biri. Romantik taraf ise oldukça mesafeli aslında. Joel ve Lana arasındaki ilişki klasik bir aşk hikayesi gibi ilerlemiyor. Filmde romantizmden çok deneyim var. Birlikte yaşanan şey kalp çarpıntısından ziyade başımıza ne gelecek duygusu. Bu yüzden film sevgililer günü için romantik komedi bekleyenleri değil, birlikte risk almayı seven çiftleri yakalar. Araba sahneleri sınırlı aslında ama etkisi büyük. Porsche 928'in başına gelenler Joel'un başına gelenlerle paralel ilerler. Araba zarar gördükçe onun da hayalleri ve özgüveni çizik almaya başlar. Bu yüzden araba puanı orta seviyelerde. Ama zaten film hakkında iki kült şey vardır. Biri Joel'un üstünde gömlekle yaptığı Old Time Rock'n'Roll şarkısı eşliğindeki dans, ikincisi ise Porsche 928. Puanlamaya gelelim. Romantizm puanı bence 2, araba odağı puanı 3, IMDb puanı 6.8, Rotten Tomatoes skoru ise %93. Thelma and Louise ilk andan itibaren bir yola çıkma filmi. Ama bu yol romantik bir kaçamak ya da macera turu değil. Daha çok geri dönüşü olmayan bir kararın ardından gelen sessiz bir kabulleniş. Hikaye ilerledikçe film nereye gittiğinden çok neden durulmadığı ile ilgileniyor. Araba burada işin merkezinde. 1966 model Ford Thunderbird sadece bir ulaşım aracı değil. İki karakterin dünyayla kurduğu son bağ. Ev, iş, geçmiş hepsi geride kalırken direksiyon başı tek güvenli alan haline geliyor. Film boyunca arabanın içi bir sığınak gibi çalışıyor. Konuşmalar orada yapılıyor. Kararlar orada alınıyor. Sessizlikler orada paylaşılıyor. Romantizm tarafı alışıldık değil. Filmde klasik anlamda bir aşk hikayesi yok ama çok güçlü bir duygusal bağ var. Thelma ve Louise arasındaki ilişki romantik olmaktan çok kader ortaklığına yakın. Birbirlerini kurtarmaya çalışmıyorlar. Birlikte düşmeyi göze alıyorlar. Bu da filmi sevgililer günü için ilginç bir yere koyuyor. Aşkı çiçekli değil, yan yana durmakla anlatan bir film bu. Araba sahneleri bol. Zaten bir yol hikayesi bu. Filmden akılda kalan şey sadece final değil, o finalden önce kat edilen yol. Ayrıca filmin son sahnesi zaten popüler kültürde bir ikon. Thelma ve Louise arabayı özgürlüğün değil, seçilmiş bir sonun sembolü olarak kullanıyor. Puanlamasına gelirsek romantizm puanı 3 denilebilir aslında. Araba odağı direkt 5, IMDb 7.6, Rotten Tomatoes ise %86. Drive sessiz bir film ama bu sessizlik boş değil. Daha ilk dakikalardan itibaren bu hikayede kelimelerden çok hareketlerin konuşacağını anlarsın. Onu tanımlayan şey söylediği cümleler değil, direksiyon başındaki tavrı. Araba bu filmde aksesuar değil, karakterin kendisi. Sürücü için direksiyon başı hayatta en net olduğu yer. İnsanlarla konuşurken hep mesafeli, neredeyse kopuk ama araba hareket ettiğinde her şey yerine oturuyor. Film boyunca şehirle kurduğu ilişki de arabayla sınırlı. Los Angeles burada romantik bir arka plan değil.
soğuk ve mesafeli bir labirent. Romantik taraf ise minimal ama çok etkili. Driver ile Irene arasındaki bağ klasik bir aşk hikayesi gibi kurulmaz. Uzun diyaloglar yok, büyük jestler yok. Daha çok bakışlar, kısa anlar, paylaşılan sessizlikler var. Bu yüzden romantizm burada yüksek sesle yaşanmaz ama hissi güçlüdür. Film birlikte olalımdan çok seni korumak istiyorum duygusunu anlatır. Araba sahneleri ise filmin omurgası. Kovalamacalar hızlı olduğu kadar kontrollü. Gösteriş yok, bağıran kamera hareketleri yok. Her sürüş sahnesi karakterin iç dünyasını yansıtıyor. Ne kadar sakin görünüyorsa tehlike de o kadar yakın oluyor. Bu yüzden araba odağı çok yüksek. Film hikayesini direksiyon başında kuruyor. Drive sevgililer günü için alışılmadık bir seçim gibi durabilir ama yan yana izleyip konuşmadan da bağ kurulabileceğini gösteren filmlerden biri. Aşk burada yüksek sesle değil, gaz pedalına ne zaman basılacağını bilmekle anlatılır. Puanlaması romantizm 3, araba odağı yine 5, IMDb 7.8, Rotten Tomatoes ise %93. A Man and a Woman sessiz bir film gibi açılır ama içine girdikçe fark edersin. Burada sessizlik eksiklik değil, bilinçli bir tercih. Hikaye geçmişinde kayıp olan iki insanın yavaş yavaş aynı frekansta buluşmasını anlatır. Büyük dramatik patlamalar yok, her şey küçük anlarla ilerler. Araba bu hikayede gösteriş için yok. Erkek karakter bir rally pilotu ve direksiyon onun hayata en net tutunduğu yer. Filmdeki sürüş sahneleri süslü değil, hızlı ama sakin, kontrollü ama duygulu. Araba karakterin mesleği olmanın ötesinde geçmişiyle kurduğu bağın bir parçası. Ne zaman yola çıkılsa hikayede biraz daha açılıyor. Romantizm burada oldukça güçlü ama sessiz. İki karakter de acele etmiyor. Flört yok, büyük sözler yok. Daha çok bakışlar, beklemeler ve kararsızlıklar var. Film aşkı yeniden başlamak üzerine kuruyor. Bu yüzden Sevgililer Günü için klasik romantik film beklentisinin biraz dışında duruyor. Ama yan yana izleyince çok daha derin bir bağ kuruyor. Filmin en etkileyici taraflarından biri araba sahnelerinin gerçekliği. John gerçek hayatta da yarışçı olması. Bir tane amcası Monaco ve Le Mans'ı kazanmış bir Formula 1 pilotu. Başka bir amcası da yine 1933'te hayatını kaybetmiş başka bir yarış pilotu. Kendisi de amatör bir yarışçı. Bu gerçek sürüş anlarına ayrı bir ağırlık katıyor. Direksiyon başında gördüğümüz şey oyunculuk değil, alışkanlık, refleks ve kontrol duygusu. Bu da arabayı hikayenin doğal bir parçası haline getiriyor. A Man and a Woman arabayı hız ya da adrenalin için değil, mesafe kapatmak için kullanıyor. Bu mesafe bazen iki şehir arası, bazen iki insanın geçmişi arasında. Film listede romantizmi en temiz ve en olgun anlatan işlerden biri. Puanlaması romantizm puanı 5, araba odağı 3'lerde kalıyor. IMDb'si 7.6, Rotten Tomatoes ise %91. The Thomas Crown Affair bu listenin en oyuncu filmi. Burada araba bir kaçış aracı değil, bir stil göstergesi. Hikaye zaten bir kovalamacı üzerine kurulu ama silahlar ya da yumruklar yok. Bakışlar, hamleler ve zamanlama var. 1999 versiyonunda Pierce Brosnan'ın Thomas Crown'lu soğukkanlı, rahat ve ne yaptığını bilen biri. Araba ekranda uzun uzun kalmıyor ama göründüğü her an karakteri tamamlıyor. Hızdan çok kontrol hissi veriyor. Ben buradayım demiyor. Zaten orada olduğunu biliyorsun. Romantik taraf bu filmde açık ve net. Catherine ile Thomas arasındaki ilişki bir aşk hikayesinden çok bir zeka oyunu gibi ilerliyor. Flört var, karşılıklı test etme hali var. Bu yüzden Sevgililer Günü için çok rahat izleniyor. Ne fazla ağır ne fazla hafif. 68 versiyonu ise daha mesafeli. Steve McQueen karizmatik ama film romantizmle flört etmiyor. Daha çok stilini sergiliyor. Arabalar ikon, evet, ama ilişki daha soğuk. 99 versiyonu burada net bir adım daha öne çıkıyor. Daha sıcak, daha temaslı ve çift izlemeye daha uygun. The Thomas Crown Affair arabayı hız için değil, kimlik için kullanan filmlerden. Bu listede de tam da bu yüzden duruyor. Puanlamasına gelirsek romantizm 4 diyebiliriz. Araba odağı 3, IMDb'si 6.9, Rotten Tomatoes skoru ise %86. Size Porsche videosunda da önerdim. Rebel Without a Cause gençlik filmi gibi anılır. Ama aslında mesele yaş değil, ait olamama duygusu. Film ne istediğini tam bilmeyen ama hissettiklerinden de kaçamayan karakterler üzerine kurulu. Jim, Judy ve Platon'un etrafında dönen hikaye kısa süre içinde bir aşk üçgenine, oradan da bir cesaret sınavına dönüşür. Araba bu sınavın tam ortasında durur. Buradaki otomobiller bir yere gitmek için değil, kim olduğunu göstermek için vardır. Meşhur Chicken Run sahnesinde direksiyon başına geçenler hızlanmaz. Aslında frenin
frenimin ne zaman basılacağını veya ne zaman direksiyonun kırılıp kaçılacağını test eder. Araba erkeklik, cesaret ve kabul görme ihtiyacının aracı haline gelir. Bu yüzden araba odağı çok teknik değil ama anlam olarak çok güçlü ve çok ağır. Romantizm ise filmin duygusal omurgasını oluşturuyor. Jim ve Judy arasındaki bağ aceleyle kurulmuyor. İki kırık karakterin ailelerinden alamadıkları güveni birbirlerinde araması üzerine ilerliyor. Aşk burada büyük sözlerle değil, beni gerçekten görüyor musun sorusuyla yaşanır. Bu da filmi Sevgililer Günü listesinde beklenmedik şekilde güçlü kılıyor. Rebel Without a Cause arabayı hız ve adrenalinle değil, karar anıyla ilişkilendirir. Gazdan çok frenin önemli olduğu nadir filmlerden biridir. Bu yüzden klasik bir araba filmi sayılmaz ama araba olmadan da bu hikaye anlatılamaz. Puanlamasına gelirsek Romantizme 4 verilir. Araba odağı 3 ya da 4, IMDb'si 7.6, Rotten Tomatoes skoru ise %90. Baby Driver baştan sona ritimle akan bir film. Burada hikaye diyaloglarla değil, müzikle ve hareketle ilerliyor. Baby'nin dünyası kulaklığının içindedir. Direksiyon başına geçtiğinde her şey birden senkronize olur. Araba bu filmde tartışmasız şekilde merkezde. Baby'nin yeteneği konuşarak değil, sürerek anlatılır. Kovalamacalar gösteriş için uzatılmaz. Ne kadar kısa ve temizlerse o kadar etkilidir. Bu yüzden araba odağı çok yüksektir. Film, araba filmi tanımını stil üzerinden kurar. Romantik taraf ise beklenenden daha sade. Baby ile Deborah arasındaki ilişki büyük laflar etmez. Ortak hayaller basittir. Birlikte buradan gitmek. Arabayla değil ama arabalar sayesinde. Deborah'ın klasik arabaları olan ilgisi Baby'nin sürüş takıntısıyla aynı yerden beslenir. Bu bağ ilişkiyi doğal kılar. Baby Driver Sevgililer Günü için enerjik bir seçim. Ağır dram yok, karanlık ton yok. Yan yana izlerken hem müzikle akarsın hem de hikayeye tutunursun. Film arabayı bir güç gösterisi değil, kaçış planı olarak kullanır. Bu listede Baby Driver tempoyu yükselten ama duyguyu tamamen bırakmayan filmlerden biri. Aşk burada bağırmaz, ritim tutar. Puanlamasına gelirsek Romantizme 2 verilir. Araba odağı 5, IMDb'si 7.6, Rotten Tomatoes skoru ise %92. The Great Gatsby'de arabalar sadece bir dönem detayı değil, statünün ve arzunun vitrini. Film aşkı doğrudan anlatmak yerine onun etrafında örülen gösterişi gösteriyor. Gatsby'nin dünyasında her şey parlıyor. Evler, partiler ve özellikle arabalar. Çünkü bu hikayede sevgi çoğu zaman sahip olunanlarla ölçülüyor. Araba odağı düşündüğünden daha yüksek. Klasik Amerikan otomobilleri sürekli sahnede ve her biri bir karakteri temsil ediyor. Gatsby'nin sarı arabası sadece dikkat çekmek için değil, beni gör deme biçimi. Filmdeki en kritik kırılma anlarından biri de yine bir araba üzerinden yaşanıyor. Yani otomobil burada süs değil, hikayeyi raydan çıkartan unsur. Romantizm ise yoğun ama sorunlu. Gatsby ile Daisy arasındaki bağ saf bir aşktan çok takıntıya yakın. Geçmişi geri getirme arzusu ilişkiyi romantik olduğu kadar huzursuz da kılıyor. Bu yüzden film Sevgililer Günü için klasik bir mutlu aşk vaat etmiyor ama konuşma açan bir izleme deneyimi sunuyor. Yan yana izleyip biz böyle değiliz demek bile bu filmin etkisi. The Great Gatsby arabayı hız için değil, gösteri için kullanan filmlerden. Direksiyon başında özgürlük yok, baskı, beklenti ve statü var. Bu da filme listede ayrı bir yere koyuyor. Puanlamasına gelirsek Romantizm puanı 3, belki 4. Araba odağına 3. IMDb'si 7.2, Rotten Tomatoes skoru ise %48. True Romance bu listenin en düz aşk hikayesine sahip filmlerinden biri. Clarence ve Alabama'nın ilişkisi karmaşık veya mesafeli değil. Birbirlerini seçiyorlar ve hikaye oradan sonra başlıyor. Dünya karşılarına geçiyor. Onlar yan yana duruyor. Araba bu filmde vitrin değil, hayatta kalma aracı. Hikaye ilerledikçe şehirler değişiyor, mekanlar akıyor ve ilişki de bu hareketin içinde şekilleniyor. Direksiyon başı karakterlerin nefes alabildiği nadir alanlardan biri. Araba olmadan bu hikaye ilerlemezdi. Çünkü film yerleşmekle ilgili değil, kaçmakla ilgili. Romantizm burada yüksek sesli, büyük laflar, ani kararlar, gözü kara hamleler var. Clarence'ın Alabama'ya olan bağlılığı mantıklı değil ama samimi. Film bu samimiyeti hiç sorgulamıyor. Bu yüzden Sevgililer Günü bağlamında şaşırtıcı şekilde iyi çalışıyor. Biz olalım da gerisi önemli değil diyen filmlerden. Araba sahneleri teknik olarak öne çıkmaz ama işlev olarak çok kritiktir. Her yolculuk ilişkiyi bir adım ileri taşır. Kaçışlar başarısız oldukça bağ güçlenir. Film arabayı hız ya da stil için değil, birlikte ilerlemek için kullanılır. True Romance aşkı idealize etmiyor ama küçümsemiyor da. Arabayla çizilen rota aynı zamanda iki karakterin ortak geleceğinin taslağı gibi. Bu listede romantizmi en net, en filtresiz yaşayan filmlerden biri. Puanlamasına gelirsek romantizmi doğru hak ediyor. Araba odağına 3 verilir. IMDb'si 7.9, Rotten Tomatoes skoru ise %93.
The Love Bug bu listenin en açık sözlü filmi. Burada metafor aramaya gerek yok. Araba gerçekten canlı. Zaten hepimiz Herbie'yi biliyoruzdur kesin. Bu filmde de Herbie sadece bir Volkswagen Beetle değil, hikayenin kalbi. Film arabayla kurulan bağın ne kadar duygusal olabileceğini hiç dolandırmadan anlatıyor. Araba odağı çok yüksek. Herbie sahnede olmadığında bile hikaye onun etrafında dönüyor. Yarışlar, kaçışlar, küçük sabotajlar hepsi arabayla ilişkili. Film boyunca otomobil bir makine gibi değil, huysuz ama sadık bir karakter gibi davranıyor. Bu da Love Bug'ı klasik araba filmlerinden ayırıyor. Romantik tarafı ise beklenenden daha sıcak. Büyük dramatik çıkışlar yok, karanlık tonlar yok. Aşk burada biraz daha iyimser. Sevgililer günü için de bu yüzden rahat bir seçenek. Film kimseyi yormuyor, aksine listeye nefes aldırıyor. Herbie'nin kıskançlık krizleri, sahibini seçmesi ve bazen inatla kendi bildiğini okuması araba insan ilişkisini neredeyse romantik bir bağa dönüştürüyor. Bu filmde araba aşkın önüne geçmiyor. Aşkın bir parçası oluyor. Bu film biraz sevgililer günü için her şey çok ciddi olmak zorunda değil diyen bir durak. Puanlamasına gelirsek romantizmine 3 verilir. Araba odağı zaten direkt 5. IMDb'si 6.5, Rotten Tomatoes skoru ise %75. Şimdi burada söyleyeceğim filmler belki romantik değil ama birlikte izlerken çok eğleneceğiniz araba filmleri. Bu filmler sevgililer günü için çekirdek listeye girmiyor çünkü romantizm ya çok az ya da tamamen başka bir yerde. Ama araba işi burada saf haliyle var. Birlikte izlenir, gülünür, iyi ki açmışız dedirtir. Hızlıca bakalım. The Cannonball Run. Burada olay çok net. Hız, kaos ve eğlence. Aslında gerçek hayatta da olan Amerika'yı baştan sona geçen bir yarış. Arabalar arka arkaya dizilir, mantık devre dışı kalır. Film romantik değil ama enerjisi bulaşıcı. Yan yana izleyip kahkaha atmak için birebir. Ve bir tane kontaç var ki üf, body kit'i efsane. Smokey and the Bandit. Pontiac Transom'un yıldız olduğu, karizmanın direksiyon başında aktığı bir film. Hikaye basit, tempo yüksek, aşk arka planda ama keyif önde. Ciddiye almadan izleyelim diyenler için. Christine. Burada iş biraz kararıyor. Araba resmen takıntıya dönüşüyor. Romantizm yok ama ilişki var. Hem de en sağlıksızında. Eşiniz korku seviyorsa arabayla kurulan bağın en uç hallerinden biri. Death Proof. Kurt Russell gerilim ve saf sürüş. CGI yok, numara yok. Tam klasik bir Quentin Tarantino filmi. Zaten ben demeseydim de filmin başladığı ilk sahnede anlardınız siz Tarantino filmi olduğunu. Film romantik değil ama güçlü kadın karakterleriyle ters köşe yapıyor. Grand Prix. Burada da romantizm var ama yarışın gölgesinde kalıyor. Formula 1 dünyasının gerçekliği, ilişkilerin neden çatladığını gösteriyor. Birlikte izlenir ama esas mesele pist. Bu bölümdeki filmler aslında şunu söylüyor. Aşk her zaman çiçekle anlatılmıyor. Bazen motor sesi, bazen kahkaha, bazen de saf hız yetiyor. Ve işte dostlar, sevgililer günü için film önerisi çok ama arabayla ilgili de olsun deyince cidden çok zorlandım. Ama bazı filmler var ki sadece izlenmez, paylaşılır. Bu listedeki filmler tam olarak öyle. Arabalar sadece hareket etmiyor. Bazen kaçırıyor, bazen yaklaştırıyor. Bazen de iki insanın aynı yolda kalmasını sağlıyor. Hangisini seçerseniz seçin. Mesele hangi arabanın hızlı olduğu değil. Mesele yan koltukta kimin oturduğu. Eğer bu videodan sonra hadi bir tane açalım dediyseniz amacına ulaşmıştır. Bu arada atladığım film olduysa lütfen yorumlara bırakın. Ve birlikte izlerken aklınızda kalanları yorumlara da bırakın lütfen. Biz de bir sonraki yolculuğa oradan çıkarız. Kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz.